Herkese sevgiler, selamlar. Bir önceki yayında da bilgisini verdiğim gibi 2 tane celsemiz birikmişti. Aynı gün her 2 celsenin de kaydını yapıp haftalık paylaşımlarda ara vermemeyi hedefliyorum. Ancak daha öncesinde de bilgisini paylaştığım gibi kişisel yoğunluğum sebebiyle bazen bu şekilde ara vermeler zaruri bir şekilde yaşamak durumunda kalıyorum. Ama en azından Salı günü itibariyle 2 haftamız garanti oldu diyelim. Ve son celsemizi okumayla başlayalım. Soru: ruh nedir? Cevap: yaratıcının enerji parçaları, en büyüğün parçaları, en yüksek olanın bilinç parçaları diye bir cevap verdiler. Ben de sonrasında bu cevabı tamamlayıcı nitelikte olduğunu düşündüğüm ve aynı zamanda da bedenin ve ruhun ilişkisine de uzun zamandır bu düşünceyle yaklaştığım için şöyle bir soru sordum. Ruh bedenin içerisinde değildir. Ruhun bir nevi varlık bilincini hipnoz halinde kullandığı beden deneyimi. Parantez içerisinde şöyle bir not düştüm. Bizlerin hayat dediği akış. Beden deneyimi için bu açıklamayı doğru kabul edebilir miyiz diye sordum. Yani ruhun beden içerisinde olmadığı, ancak her deneyimin o tanrısal bilincin bu dünyadaki hayat akışı içerisinde kendisini bir nevi hipnoz, bir nevi uyku veya hatta bilincinizde belki şöyle bir imaj yaratabilirim. Matrix filmindeki işte o kapsüllerin içerisindeki bilincin bir nevi uyku halinde olup aslında deneyimi gerçek gibi yaşaması. Şöyle bir cevap verdiler. Çok doğru bir yaklaşım, hem içeride hem her yerde olmanın açıklaması olarak kabul edilebilir. İnsanların ruhsal anlamda bu dünyaya ait olmayan hissedişleri aslında yüksek olana ait bilinçte bir hissediş halidir. Bu sebeple kelimelerle açıklanmaz, bu durumu yalnız yaşayanlar bilir diye bir cevap verdiler. Burada bir açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bazen ruhsal yolculukta fazlasıyla mesai harcayan kişiler kendilerini bu dünyada hissetmezler. Veya bu dünyada olan bitene kendilerini çok fazla yabancı hissederler. Ve böyle bir durumda içsel olarak yüksek bir bilinç sıçrayışı yaşarlar. Bu bir hissetme meselesidir. Böyle durumlarda aslında diyorlar ki siz ruhsal varlığınıza dokunursunuz ve bu bilgiyi de kelimelerle, yani dünyaya ait ifade ediş biçimleriyle tanımlayamazsınız. Bunu hepimiz bazen yaşıyoruz. Nasip edildiği kadarıyla kelimelere dökebiliyoruz ama bu bilgiyi dinleyen kişiler ve o bilinç sıçrayışını hisseden kişiler bu cevapla birlikte artık yalnız olmadıklarını da hissedeceklerini düşünüyorum. Şifa olsun inşallah. Soru: Ashab-ı Kehf kimlerdir diye sordum. Ashab-ı Kehf bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen, işte kendilerini bir süre mağaraya kapatan ve ruhsal anlamda yüksek prensipleri deneyimleyen kişilerin olduğu ile ilgili bir paylaşımdır. Benim yaklaşımımı düzenli takip eden kişiler bilir. Ben burada gerekli tabii ki de bütün bilgiyi paylaşabilirim. Ama burada gerekli bütün bilgiyi paylaşmak yerine her kişinin bu bilgileri anlamasıyla ilgili o bilginin bulunduğu kaynağa bir enerji harcayarak ilgilenmesi, okuması ve araştırmasından yanayımdır. Ama yüzeysel olarak da bu bilgiyi paylaşmış olayım Ashab-ı Kehf için. Şöyle bir cevap verdiler. Önemli görevleri oldu. Geldiler, gittiler. Daha önce de gelmişlerdi diye
bir bilgi paylaşımında bulundu. Ruhsal alemdeki dostlarımız ve sonrasında bir cevabı tamamlayıcı nitelikte bir akış olmadı. Ben de yeni soruyla devam ettim. Dedik ki kan grupları insanlarda neden farklıdır diye sordum. Şöyle bir cevap paylaştılar. Beden ruhtan yansır. Ruhlar farklı farklı yoğunluktadır. Tüm bedeni dolaşır. İnsanlar da bu yolculukta farklı farklıdır diye bir bilgi paylaşımı yaptılar. İşte her coğrafyanın insanı farklı görünümde olabiliyor. Bunun içerisinde DNA bilgisinin farklılığı, kültürün farklılığı, coğrafyanın farklılığı, tesirlerin farklılığı, bu dünyadaki bedenlenmenin o kişiye özel tekamül planı. Ben bunu daha indirgeyerek kan grupları ile ilgili sordum ve cevap bu şekilde oldu. Sanırım bu cevabın üzerine yoğunlaşan kişiler bu durumla ilgili gönüllerinde ekstra bir bilgi hissedeceklerdir diye düşünüyorum. Yeni soru. Hastalık veya salgınların artmasının sebebi nedir diye sordum. Cevap. Kimisi için yüksek tesirlere uyumlanmanın kolektif tepkimesi, kimisi için de ders. Yükselenlere değişimden yükselemeyenlere alana kadar ders. Burada da şöyle bir bilgi paylaşabilirim. İçerisinde bulunduğumuz dönem hem dünyanın manyetik alanının değiştiği hem de DNA'nın aktivasyonunun ve aynı zamanda da 5. boyuta kolektif alanın yükselişi, dünya için söylüyorum. Böyle bir durumda elbet bu tesirlere uyumlanmak için daha yüksek tesirlere ev sahipliği yapabilmek için doğal olarak bizim varlığımızda da bu tesirlere uygun değişimler olması gerekiyor. Bu değişimin veya bu hastalık bilgisinin diyelim, kimisinde bu biyolojinin daha yüksek bilgileri çekebilmesiyle ilgili hem bir değişim programına girmesi ama bu değişimin bir parçası olmayanlar için de varlıklarındaki negatif enerjinin veya manevi alandan, manevi alan derken bunu kesinlikle dini bir vecibeyle değil, tamamıyla ruh ve bedenin uyumu olarak manevi kelimesini kullanıyorum. Bu alana yaklaşabilmek için varlıklarındaki o maddeselliğin temizlenmesi için de ayrıca bu hastalık enerjisinin yaşandığını bize söylüyor ruhsal yoldaşlarımız. Üzerine şöyle bir soru sordum. Hastalık enerjisinin frekans değeri ve şifa enerjisinin de frekans değeri nedir diye sordum. Cevap, hastalık da tek değil. Enerjinin değer karşılıkları da herkeste farklıdır. Ruhun dayanıklılığına göre, bedene verdiklerine göre değişir. Hastalık ruhsal alanda başlar, bedende tezahürü görülür. Burada ruhsal alanda bilgisi bilinç ve yaşayış anlamında kullanılmıştır. Bu bilgiyi de ayrıca paylaşmış olalım değerli arkadaşlar. Yeni soruyla devam edelim. Kur'an ilk günkü gibi frekansımızı yükseltecek enerjiyi varlığında barındırıyor mu diye sordum. Cevap, evet, yüreğinde hissedene evet. Hep öyle oldu. Yüreğinde hissedene araç değil, amaç yapana hep öyle. Burada aslında o kadar güzel bir bilgi var ki, dini vecibeleri ve dinle olan ilişkimizi bir araç yerine yaşamımıza ait bir amaç, yani buradaki amaç aslında nedir? Yüksek olana dokunmak, yüksek olanı hissetmek,
yüksek olanla bütünleşmek. Yani Kur'an bilgisi içerisinde veya tüm dinler içinde bunu söyleyebilirim. Yani beni tanıyan dostlarımız zaten bilirler. Ben dinleri de, öğretileri de daima bir bütün olarak hisseden ve yaşayan bir insanım. Ancak mevcut yolculuğum İslami bir coğrafyada paylaştığı için takdir edersiniz ki vazifem de bütün dinlerin bütünlüğünü, ki Kur'an'da dahi bu bütünlüğü zaten kabul etmiştir. Ancak bulunduğum coğrafyanın Kur'an'la ilgili yolculuğunu daha anlaşılır, daha evrensel, daha ruhsal noktada anlaşılabilirliğini, bu tesiri birçok insana, bilincine veya ruhuna bir tohum ekme bilgisiyle bu bilgileri paylaşma noktasında sizlere Kur'an üzerinden yaklaşmam gerekiyor. Ve burada da o bilgileri yaşamın bir amacı, bakın amacı, yükselişin bir aracı olarak değil. Bir kutupluluk yaratmak istemiyorum. Ancak ülkemizin mevcut yönetiminde bu ve benzeri öğretilerin, üzülerek söylüyorum, uzun zamandır araç olarak kullanıldığını net bir şekilde göreceklerini düşünüyorum. Bu bilinçle bakan, gönlü açık dostlarımız. Kur'an'la ilgili bir soru daha sormak istedim. Kur'an'daki sırlara ermek için nasıl bir çalışmanın içerisinde olmak lazım? Müteşebbih ayetlerin sırlarına nasıl ulaşabiliriz diye sordum. Yine ilgili olan arkadaşlarımız bilecektir ki Kur'an-ı Kerim'de kendi öğretisini muhkem ve müteşebbih diye ikiye ayırır. Muhkem olan diye tanımlananlar daha sosyal, daha hayata dair bilgilerin paylaşıldığı, müteşebbih olanlar da daha deruni, daha batini, daha derin bilgilerin içerildiği ayetlerdir. Ve bunlar frekans temeliyle çalışır. Vakti gelene açılır. Hissediş yoluyla, biliş yoluyla aktarılır. Ben de bu bilgilerin nasıl varlığımızda aktif olabileceğini sormak istedim. Şöyle bir cevap verdiler. Gönül gözü tam açıldığında, gönül gözü sevgiyle açılır. Şüpheden uzak, zor değil diyeceksiniz. Zor değil. Sevgiyle öğrenip çalışınca açılır. Herkese değil, açılacak olana açılır. Gönül gözünün sevgiyle açıldığı bilgisi de burada aslında bir önceki celsede de paylaştık diye hatırlıyorum. Sevgiyle bakan kusur görmez sevgili arkadaşlar. Sevgiyle bakan kusurlu olanı kusursuzluğa dönüştürür. Frekansını aşağı çekecek, tortulandıracak, yüksek bilgilerin akışını kesecek alandan çıkarır. Her şeyin bir bütün, bir vazife içerisinde çalıştığını hissedeceği ve bu bilinçle yaşayacağı alana yükseltir. Sevginin gerçek manası üst boyutlardan gelen bilgi de budur. Şifa olsun diyelim. Herkese açılacak ve herkesin bu bilinç seviyesine açılacağı günleri ümit edelim. Yeni soruyla devam. İnsanın Allah suretinde yaratılması ne demektir diye sorduk. Cevap: en büyük sevgide, yaratıcının en yüksek sevgi bilgisinde yaratımıdır. Ruhun ışığını taşıyabilecek, parlatabilecek, paylaşabilecek bir ifade alanı olmasıdır. Gittiği yerde bu enerjiyi yayabilsin diye, Allah'ı ifade edebilsin diye. Ancak o yüksek sevgide kusurlar kusursuzluğa dönüşür, ulaşır. Yani burada insanın kendi kıymetini, kendi tanrısallığını anlayabileceği o kadar yüksek bir bilgi var ki ben bunu hep yayınlarımda böyle gönlüme düştükçe söylerim. İnsanın bu dünyada
negatife mahkum olmasının sebebi Allah'ın ona layık gördüğünü kendi varlığına, kendi kimyasına, kendi yaratılışına layık görmemesindendir. Bir anda aklıma geldi, bunu da paylaşayım. Sadıklar Planı ruhsal tebliğlerinde insanın ruhsal ve beden birleşimine yönelik şöyle bir bilgi paylaşılıyor. İnsan, kadiri mutlak yaratanın tüm ilahi muradına cevap verebilecek nitelikte yaratılmıştır. Burada insanın bu bilgiye farkına varacağı bir yolculukta, bir hissedişte olması gerekir ki bu ilahi muradı varlığında bütün çevresine, evrene, ruhuna, bedenine, tüm gönüllere yansıtabilsin diye. Kendimize hiç değer vermiyoruz. Değersizlik hissiyatı ancak bir insanın maneviyatından uzaklaşmasıyla çalışır. Sevgili arkadaşlar, maneviyatından uzaklaşan tüm zevki bedensel imkanlarda aramaya başlar. Ama bedenin ruhuyla olan hakikatini varlığından uzaklaştırdıkça beden elbet onu yarı yolda bırakacaktır. Ve bedenin onu yarı yolda bıraktığı noktada bu özgüven eksikliği, değersizlik veya depresyon olarak kendini gösterecektir. Ama bu bilgiyi hem gönlünüze hem bilincinize kökleyin sevgili arkadaşlar. Değersizlik de, özgüvensizlik de, depresyon da sadece ruhun kendi varlığını unuttuğu varlığına hatırlatması ile ilgili bir bilinç halidir, bir zihin halidir. Bu bilginin de dinleyen dostlarımıza bir şifa, bir ışık olmasını temenni ediyoruz. Kur'an'da da dediği gibi Allah dilemeden kul dileyemezmiş. Gelen her ilhamda elbet onun bir bilgisi, bir tesiri vardır ki bu bizlerin çok yüksek olduğundan değil, sizlerin duyması gerektiğinden gönle düşer. Soru: Arcturusluların yeni renk diye tanımladıkları 1988 yılında aktarılan enerji nedir? Bu enerjiyi Mesih bilincinin enginliği olarak paylaşıyorlar diye bir soru sorduk. Bunun da bilgisini paylaşayım. Arcturuslardan Mesajlar diye Akasha Yayınları'nın bir kitabı vardır. Eski bir kitaptır. Bir vesileyle kitap kütüphanemden elime geçti. Böyle rastgele bir sayfa açayım dedim ve bu bilgi düştü önüme. Ve bu bilgi de önüme düşünce içerisinde bulunduğumuz bu yüksek tesirlerle haşır neşir olduğumuz dönemde bu bilgide hepimizin duyması gereken bir şey olduğunu düşündüm ve paylaştım. Şöyle bir cevap geldi ruhsal dostlarımızdan. En tepeye, sevgiye gidiyor o. Bütün renklerin birleştiği renk o. Renksiz bir renk. Saf enerji çünkü. Boşlukta, hiçlikte olan bu yolu ruhuna açar. Ruhundan da bedenine aktarır. Bu renksizlik ancak gönüllerde renk olarak, hissediş olarak kendisine ve çevresine yansır diye yüksek bir bilgi paylaştılar. Çok uzun zamandır söylüyorum. Her konusu açıldığında sizlere aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, boşlukta, hiçlikte olma ile ilgili zihninizi, bilincinizi eğitin. Bu konsantrasyon çalışmasını disiplinli bir şekilde yapın. Her boşluğunuzda
bu boşluk alanına geçerek varlığınızda yüksek tesirlere bir boşluk yaratırsınız. Ancak bu boşluk hali tüm olasılıkların ve en yüksek olanın tohumlarını ekeceği ve zamanı geldiğinde de açacağı alanları yaratır. En yüksek bilgilere uyumlanacak yer bu bilinç halidir. Çünkü boşluk, hiçlik diye tanımlanan yer insanın dünyadan olmadığı tek bilinç alanıdır. Tüm evrene ait olduğu tek bilinç alanıdır. Son sorumuz. Çi enerjisini şifa çalışmalarımızda veya hayatımızda nasıl kullanabiliriz diye sordum. Çünkü bu da yine bir vesileyle karşıma çıkmıştı ve soruya dönüştürmem gerektiği ile ilgili de bir hissiyat oluştu. Son soru olarak da bunu paylaşmak istedim. Cevap: duvarı yıkarak, beden zihin duvarını yıkarak, yetersizlik düşüncesiyle vedalaşarak. Bu her şeyin başlangıcıdır diye bir cevap paylaştı ruhsal alemdeki, üst boyuttaki bu mesaiyi bizlerle paylaşan dostlarımız. Yetersizlik düşüncesi. Yetersizlik düşüncesi, biraz önce de bilgisini paylaştığımız gibi dostlar, bu boyutta bizi daima düşük frekansta tutacak. Her ne kadar üst boyutlardan hakkımız olanı bize gönderdikleri bu tesirlerle bizi yukarıya çekmek isterken ve dediğim gibi aslında varoluşumuz itibariyle en yüksek hakkımız olan bu bilgi, bu enerji, bu tesir, biz kendimizi yetersiz hissettiğimiz için günahlarda ve negatiflerde anlamsız bir yaşam yaşamayı kendimize layık gördüğümüz için hak ettiğimizi bir türlü hak ettiğimiz bir bilinç haline geçemediğimiz için bu enerjiyi kullanamadığımızı söylüyorlar. Son bu cümleyle yayını sonlandıralım. Enerji tektir. Ruh tektir. Aslına bakarsanız beden de tektir. Kuantum düzlemde bu da bir hakikattir. Biz bu bilgiden veya bu hakikatten kendimizi uzak gördükçe, ayırdıkça ayrı olanlarla aynı frekansı yaşamaya ve yetemediğimizin inancına mahkum olmuş bir şekilde maalesef bu yolculuğa devam etmek durumunda kalacağız. Çünkü bu bilgiler, yani negatif anlamdaki yetersiz olduğumuzu, hak etmediğimizi düşündüğümüzü bu bilgiler daima ruhsal varlığımızdaki yüksek tesirlerin bize gelişini manipüle edecektir. Bu bilgi de ayrıyetten yolculuğumuza inşallah meşale olsun, bir farkındalık hareketi olsun, bir ışık olsun diyelim ve yayını sonlandıralım. Herkese yolculuğunda ışığı tercih etmesini, sevgiyi tercih etmesini, iradesiyle yaratıcı tesirlerle birlikte olmasını ve tercih etmesini temenni ediyorum. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.